Merhabalar değerli menekşe severler. Bu videomuzda menekşelerden nasıl tohum elde edebiliriz? Bununla ilgili bir çalışmayı dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve ayrıca videonun sonunda bu işlemin öncesinde ve sonrasında nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili bir anlatımda yer alıyor. Öncelikle menekşemizi tanıyalım. Bu kalemin ucuyla gösterdiğim beyaz ve bir miktar daha şişkin duran yapı stigma dediğimiz, bir diğer deyişle dişicik tepesi olarak adlandırdığımız yapı. Polenleri buraya sürtüp daha sonra devamında stilus diye adlandırdığımız polenin çimlenerek ilerlediği ve en sonunda yumurtalığa vardığı kısım. Yumurtalık ise döllenmenin olduğu ve gelişmesini beklediğimiz, büyümesini beklediğimiz yapı. Bu menekşe bizim ana menekşemiz, anaç menekşemiz. Şimdi gelin erkek olarak tanımladığımız menekşemizi tanıyalım. Bu kalemin ucuyla gösterdiğim noktalar anterler, yani içinde polenleri barındıran kısımlar. Şimdi biz bu kısımları dikkatli bir şekilde alacağız. Bunu bir cımbız yardımıyla da yapabilirsiniz veya elinizde de yapabilirsiniz. Bunları aldıktan sonra bir gün kadar kurumaya bırakıyorum ben. Çünkü bunun çimlenmesi gerekiyor. Ben kendi tecrübelerimle öyle bir sonuca vardım. Daha iyi sonuçlar alabiliyorum. Şöyle bir kabın üzerine bırakıp bir gün açıkta bırakabilirsiniz. Bu polenleri bir gün açıkta bıraktıktan sonra bir bıçak yardımıyla dikkatli bir şekilde ikiye bölebiliriz. İkiye böldüğümüz zaman polenler açığa çıkmış olacak. Şöyle toz gibi beyaz sarı kıvamda. Bu şekilde kestikten sonra tırnağımız yardımıyla bunun içerisindeki poleni açığa çıkaracağız. Şimdi ben size bu çıkan polenleri de göstereceğim. Şu şekilde şimdi bunları alıp az önce gösterdiğimiz stigma, yani dişicik tepesine iyice süreceğiz. O dişicik tepesinin, stigmanın tamamen polenlerle kaplandığından emin olana kadar bu işlemi yapacağız. Tekrar belirtmekte fayda var. Videonun son kısmında bu işlemi yapmadan önce ve sonra nelere dikkat etmeliyiz? Hangi şartlarda menekşeye bakmalıyız? Bununla ilgili bir anlatım da var. Gördüğünüz üzere polenlerle iyice kaplandı stigma yapısı. Bu stigmaya tutunan polenler az önce anlattığım stilustan ilerleyecek, çimlenerek buradaki bazı enzim sistemleri vesaire yardımıyla. En sonunda da en altta gösterdiğimiz kısım yumurtalık kısmına ulaşacak ve döllenme işlemi tamamlanacak eğer her şey yolunda gider ve fertil, yani kısır değillerse. Peki nasıl sonuç olacak? İşte bu gördüğünüz yaklaşık bir aylık bir tohum kesesi. Bir ay sonunda böyle bir şişkinliğe erişecek. Zaten 1-2 hafta içerisinde bakarsınız o yumurtalık büyümeye başlayacak. Çiçek sapı çiçeğiniz dökse dahi kurumayacak, dökülmeyecek. Bir başka örnekte ise şöyle göstereyim. Bu 1-2 haftalık bir tohum kesesi. Henüz küçük. Tabi bunların iyi beslenebilmesi ve bol tohum üretebilmesi için menekşenin beslenmesi de çok önemli. Peki bu tohumun oluştuğunu nasıl anlayacağız? Yaklaşık 4-6 ay kadar süre sonunda şöyle bir yapı ortaya çıkacak. O çiçek sapı tamamen kuruyacak, gelişimini tamamlamış olacak. Bu biraz küçük ama umarım içerisinde verimli tohumlar vardır. Son olarak fonda bu güzel menekşelerimle birlikte videonun başında da belirttiğim önemli mesele şu ki, bu çalışmayı yapmadan 1-2 gün önce ve yaptıktan sonra 1-2 hafta boyunca menekşelerimizi serada tutmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde polenler stigmaya daha rahat yapışacak ve buradaki olayların gelişimi için daha uygun bir zemin hazırlamış olacağız. Siz de deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı yorum kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda menekşe tohumlarını nasıl ekmeliyiz, bununla ilgili bir çalışma paylaşacağım. Takipte kalmanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere menekşeli ve çiçekli günler dilerim. Hoşça kalın.